Herkese merhabalar. Bugün 27 Kasım 2022 İstanbul Tuzla Viaport Marina'dayız. Instagram yayınlarımızda da söylemiştik zaten, paylaşmıştık. ZBS'yi getiriyoruz diye. ZBS geldi 25 Kasım'da Cuma günü akşam üzeri. 785 millik yolculuğunu tamamladı. Ve ZBS boyanın sahibi Sayın Bülent Yıldız'a teslim edildi. Aldık. Hayırlı uğurlu olsun Çok tekrardan teşekkür Bülent ediyorum. abi. Çok sağ olun. Yani 785 millik bir yolculuk. Çünkü 10 Kasım'da yanlış hatırlamıyorsam o gün yola çıktı tekne. Ve sorunsuz bir şekilde geldi. Tekneyi teslim aldık. Çok da güzel bir hava var bugün. Yani ilk defa ben de gündüz gözüyle bugün. Çünkü akşam gelmişti tekne. Çok görememiştik o zaman teslimatta. Ama bugün ben de ilk defa gündüz gözüyle görüyorum. Çok daha anlatıldığından ve bana video çekim yaparak göstermiştin tekneyi. Ondan çok daha iyi bir şeyle karşılaştığımı gördüm yani. Teşekkür ederiz. Mutluysanız ne mutlu bize. Nereden başlayalım peki? Yani bizim hikayemizi öyle. Çünkü benim Nina yatçılık. Çünkü tekne öyle bir şey ki çok iyi biliyor olmanız lazım. Ama her tekne alanın çok iyi biliyor olmasına da imkan olmayınca böyle sizler gibi güven arz eden broker firmaları çok önem taşıyor. Yani ben Nina yatçılıkla ve ilk tanıştığım zaman ben önce o güveni hissettim. Çünkü bugün bir araba bile alsanız yani bir ekspertiz yaptırıyorsunuz ve o ekspertizden de bazen sorunlar çıkabiliyor. Ona bile güven olmuyor. Kaldı ki böyle pahalı bir kendinize bir hobi edinmişseniz bu tip konularda da tamamıyla güven odaklı bir firmayla yola çıkmanız gerekiyor. Ve Nina Yatçılık ve sen orada devreye girdin. Nasıl oluştu bu? Öncelikle Nina Yatçılık'tan tekne almış insanlara baktım. Yani bu insanların bu noktada nasıl yola çıktığına baktım. Sonra bu insanların memnuniyet derecelerine baktım. Sonra senin bu noktadaki anlatımların, konuşmaların ve yol gösterir tavrın. Çünkü bu çok önemli. Direkt para odaklı değil, direkt memnuniyet odaklı bir kafanın olması, anlayışın olması biraz beni o etkiledi. Ve o zaman kararımı verdim. Zaten seni de 6 Eylül'de aramıştım herhalde. Bir sabah vaktiydi, öyle hatırlıyorum. O benim iş hayatımdaki en mutlu günlerden biriydi. Bir sabah toplantıdaydık, telefon çalmıştı. Açamamıştım ilk başta. Sonra geri dönmüştüm. Yaklaşık 2 dakika ya da 3 dakika konuştuk. Evet. Bana telefonda şunu dediniz. Kulaklar çınlasın. Kendisini de çok seviyoruz. Profesör Doktor Coşkun Ahmet Özdemir. Evet, Coşkun hocamız. Ona da sevgiler, saygılar. Bir gün önce ofiste oturup düşünürken kendi şirketim için işte 20, 25 yıl, 30 yıldır emek harcıyorum. Ama hayatı ıskaladığımı fark ettim. Bugün sabah işe gelirken YouTube'da normal videolar izliyordum. Senin videon karşımıza çıktı. İzledim ve şuna karar verdim. Ben zaten kesin tekne alacağım. Bu tekneyi de senden alacağım. Ne olursa olsun dediniz. O benim iş hayatımdaki, çok samimi söylüyorum, en mutlu günlerimden bir tanesiydi. Ben de size şunu demiştim. Bu saatten sonra tekneyi bizden almasanız da olur. Bizim için daha büyük bir başarı, mutluluk olamaz demiştim. Sonra tekne arayışına başladık ve ihtiyacınız olan bu tekneyi de bulduk. Çok Evet. çok güzel bir tekne. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Artık Yunanistan'da değil, Türk karasularında ZBS. ZBS. Yani şöyle oldu, ben orada beni çok mutlu eden unsur, seninle telefonla konuştuktan sonra telefonu kapattım. Yanımda bir arkadaşım vardı. Dedim Yunanistan'dan az önce dedim tekne aldım. Ne diyorsun dedi. Ya nasıl oldu bu iş? Dedim aldık dedim, aldık oldu. Ya öyle şey olur mu dedi. Yani bunu gittin mi, gördün mü? Ya dedim görüntülü aradı oradan Cem Bey. Bana dedim onu gösterdi. Ya öyle olur mu dedi, görüntülü görüşmeyle tekne mi alınır ondan sonra? Ben dedim görmek istediğim şeyleri, teknede zaten almak istediğim detayları zaten biliyorum. Bunlar var mı? Şunların özelliği, detayları, onları zaten bildiğim için geri kalan kısmını da dedim güvenle çözdük. Yani %10 benim teknedeki ayrıntı ve detay bilgim, %90 tamamıyla bizim güvene odaklı yaptığımız bir çalışmanın kararı oldu. Haliyle de şu anda sonuca baktığımızda yani bakın şöyle bir şey vardır. Yani çok önemli detaylar mıdır bunlar? Bence öyledir.
Ya bir tekne alıyorsunuz, bir araba alıyorsunuz, içinden bir şeyleri söküp almak telaşına düşüyorlar genelde. Ya buraya tekne ağzına kadar dolu depoyla geldi. Yani içinde bir sürü ekipmanla geldi. Yani kimse bir şeylere tenezzül etmemiş. Ya da bir şeylerden feragat edeyim, oradan tasarrufa gideyim gibi değişik algılara sahip olmamış. O açıdan aldığınız tekne bir kere arabayla bir yerden bir yere giderken arabada bir arıza varsa arabayı sağa çekip durup yardım isteyebilirsiniz. Denizde böyle lüksleriniz yok. Eğer bir arıza çıktıysa ya onu çözeceksiniz ya da çok daha ağır sorunlarla karşılaşacaksınız. O yüzden bindiğiniz bu tip aygıtların kesinlikle çok iyi donanıma sahip olması gerekiyor. Çok iyi kullanılmış olması gerekiyor. Bugün baktığında sorun görmüyor olabilirsin ama yarın yol boyu açık denizde bir sorunla karşılaştığında bunu nasıl tolere edebileceğini bilemiyorsun. O yüzden alırken iyi kullanılmış, gerçekten severek, şefkatle kullanılmış İyi bir bakılmış. tekneye alınmış olması gerekiyor. Dediğin gibi iyi bakılmamış bir tekneden yol boyu zamanla problemler yaşayabiliyorsunuz. O açıdan da birçok defa tekne alma kararından ben vazgeçtim. Yani bir tekne alacağım, o teknenin nasıl kullanıldığını bilmiyorum. Hani öyle insanlarla da karşılaştım ki yani teknenin altı, o salmaların bağlantı vidalarına bir bakıyorsunuz. Yani harap olmuş, bitmiş ama tekneyi neredeyse sanki sıfır tekneymiş gibi anlatıyor. Yani telefonla konuşuyorsunuz, anlattığı şeylere baktığınız zaman böyle bir yükseliyorsunuz o tekneye. Bir gidiyorsunuz teknenin bordasında yarık var. Yani bunu niye söylemedin diyor. Bunlar diyor hemen diyor basit diyor bir jel kotlarla diyor çözülebilir diyor. Yani bir anda oradaki sorunu çok basit bir şekilde size tedavisinin daha ucuz olduğunu söyleyerek derdi o tekniği size vermiş olmak oluyor. O gerekçeyle ben bir ara yani yaklaşık bir sene çok tekne araştırdım. Bulduğum teknelerden de yani tekneyi beğensem sahibinin tavrını beğenmedim. Sahibinin tavrını beğendiğimizde tekne zaten alınacak bir tekne değildi. Ta ki inatçılıkla karşılaşıncaya kadar. Yani ben Coşkun Hoca'nın videosunu izledim. Coşkun Hoca da biraz benim gibi konuya bakan bir kişi, bir denizci insan. O yüzden o bu noktada seninle böyle bir yola çıkıp karar almışsa bir de seninle kendim konuşmak istedim. Çünkü bu konuda ikna olunmaya ihtiyacım var. Ve senin anlatımların, tavırlarının bu noktada bende ne kadar güven oluşturduğuna dair bir etkiye haiz olmak istedim. Ve nitekim de oldu. Yani bugün geldiğimiz noktaya bakılınca gerçekten çok doğru bir karar vermişim. Yani şu anda 36 fit bir Bavaria Cruiser yelkenli teknesindeyiz. Çok yani yelken arma performansı çok güzel. Teknenin motor performansı çok güzel. Yani çapasından halatlarına varana kadar hepsi gerçekten hiçbir masraf gerektirmeyecek. Bayağı bir halatınız var. Evet. Portuşlar bu arada halat dolu. Yani isteyene halat verebilirim. Tuzla Viaport Marina'da halat satın almak isteyen olursa Kesinlikle buraya gelsinler. Charlie Evet. 17'ye bekleriz ZBS. Sadece boya satışlarımızın dışında halat da satıyoruz. Evet. Gerçekten her şey full geldi yani tekne. O yüzden sana çok teşekkür ediyorum. Yani rica ederim. bu yolda ve senin de yolunun bu noktada çok açık olduğunu düşünüyorum, görüyorum. Çünkü bunlar insanların birbirine ifade edeceği değerlerle, tavsiyelerle genişleyen kıymetlerdir. Ve sen o kıymetli bir arkadaşımız, kardeşimizsin. İyi ki seni tanımışım ki böyle bir tekneye sahip olabilme fırsatı buldum. Ve seninle daha çok yol arkadaşlığı yapacağız biz. Sadece bir tekne almayla ya da senin bana satmanla bu dostluk başlayıp orada bitmeyecek. Güzel bir yola girmiş olacağız. Çünkü denizcilikte öyle bir etki var. İyi ve güzel, hoş değerler birbirlerini kaybetmemeli. O yüzden 25 Kasım'da akşam teslim ettiğimizde şunu demiştim. Tekne satışına aracılık etmek bir yana, bu işin en güzel yanı çok güzel insanlar biriktiriyorsunuz. Sizler de o insanların başında geliyorsunuz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başından sonuna kadar dediğim gibi o benim çalışma hayatımın en özel günlerinden bir tanesiydi. Sizin o beni hiç tanımamanıza rağmen 2 dakikalık konuşmaya binaen bana onları söylemeniz benim için her şeyden kıymetliydi. Nitekim Cuma akşamı zaten yemekte de yine detaylı konuştuk. Tekneyi teslim ettikten sonra ofisinize gelmiştim sözleşmeyi imzalamak için. O zaman Yunanistan'daydım. Bülent Bey kaporayı bize ilettiğinde daha sonra biz sadece kapora bedeliyle bayrak düşümü gerçekleştirdik. Bakiyenin neredeyse %90'ı tekne bayrak düşümünden 2 iş günü ya da 3 iş günü önce. Tabii ben oraya parayı gönderiyordum sana. Sen dedin ki abi dur yani kaporayı gönder biz bayrak düşümü yapalım ondan sonra kalanını gönderirsin demiştin. Yani bu da çok etkili bir şeydi. Çünkü en azından belki bir sorun olur, bir sıkıntı olur gibi bir etkiyle, edayla yani sesleniyor olman da onur etti zaten. Bu Güzel bir şey. her teknede yapabileceğimiz bir şey değil. Çünkü size de ifade ettim.
tekne sahibinin buna ikna oluyor olması lazım. Bayrak düşümü için ciddi bir bürokrasiye katlanıyor. Evet. Teknelerin bedeli düşük olunca da %10'luk bir kaporada zaten adam çok ciddi bir maliyete Yetmeyebiliyor değil mi? Yetmeyebiliyor, evet. O gün de konuşmuştuk. Hakkaniyetli olmakta fayda var diye. Evet. Sizin teknenizde %15, %20 verdik. %20 idi. Evet. %20 verdik. %20 kaporayla bayrak düşümü yapıldı. Siz o yaklaşık 5 haftalık süre boyunca %80'lik bakiyeyi bağlamamış oldunuz. Bu işin güzel kısmı. İkinci güzel kısmı, bu teknenin sahiplerini tanıyoruz, biliyoruz. Tekneye nasıl baktıklarını biliyoruz. Tekne gerçekten çok bakımlı, güzel bir tekne. Uğurlu da bir tekne. Hikayesini de anlatmıştım size. Evet, çok güzel bir hikayesi. Yaklaşık 12-13 tane 50 fitlik tekne büyük bir fırtınada, Lefkada'da total loss olmuşken bu tekne tek çapayla o fırtınada sağ salim çıkan çok ender teknelerden bir tanesi. Böyle de bir hikayesi var. 10 Kasım'da başladık. Yaklaşık 14 gün sürdü seyir. 14 gün sürmesinin sebebi şuydu. Hem kaptanlarımızın can güvenliği hem teknenin mal güvenliği sebebiyle 7 bofor hava vardı Ege Denizi'nde. Pısara Adası'nda bekledi tekne yaklaşık 3 gün. Bir gün Midilli'de bekledi. Evet. Atina üzerinden geldik zaten. Zaten bir acelemiz yoktu. Yani ben bir an önce gelsin telaş içinde değildim. O yüzden de o çok güvenli oldu. 3-4 gün geç olmasından yanası. Bu arada tabii teknemizi getiren Nusret kaptanımıza buradan bir teşekkür iletmek istiyorum. Yani o yorgunlukla, çünkü geldiler, yaklaşık 14 günlük bir seyirden, 700 millik bir seyirden çıktılar ve o yorgunlukla Feedback o veririz. tekneyi öyle güzel neta yapmışlardı ki ve akabinde bana bununla ilgili feedbackler verdiler, anlattılar her yerin her şeyini üşenmeden uzun uzun. Hatta ben dedim kaptanım yoruldunuz, hani bir şey takıldığımız olursa zaten sorarız diye. Ondan sonra da hemen buradan Sabiha Gökçen'den tekrar Atina'ya, değil mi, bir tekne transferi için daha gittiler. Evet, Nusret Kendisine abi, çok teşekkür ediyorum buradan ilgisi için, yine alakası yolda. için. O da Nine Yatçılığın ekibinden bir abimiz. Sağ olsun. olsun. Evet. Ellerine kollarına sağlık. Evet, evet. Emeklerine sağlık. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyorum. Güzel günlerde kullanın teknenizi. Umarım başlangıç olur. Evet. Umarım çok daha güzelleri, büyükleri sizlerin olur. Çünkü gerçekten hani siz onu hak ediyorsunuz. Ya bu çok teşekkür ederim. Herkes için geçerli. Bu deniz sevdası, yani öyle bir şey ki ilk teknem bu benim. İlk yelkenli teknem. Daha doğrusu ilk teknem. Yani ilk motor yatım da olmadı. Ben çocukken sandal kiralardım. Yani ben Bostancı'da büyüdüm. Orada şu an hala var mı bilmiyorum da o böyle kürek çekilen sandallar var ya, ve bir saat gider bir tur atar gelirsin. Ondan sonra hava bir Poyraz olur, o seni atar. Sandalcı gider seni zodyakla tutar getirir bir yerden falan. O sevda hep o zamanlardan çok böyle içimde olan bir şeydi. Sonra sana o gün telefonda da dediğim gibi baktım, hayatı ıskalıyorum. Yani sevdiğim, keyif aldığım, bana kıymet veren değerleri hep öteliyorum. Yani arabanın motor ışığı yanar, hemen servise gideriz. Kendimizde bir sıkıntı olduğu zaman geçer deyip doktora bile gitmiyoruz. O açıdan kendimizi ıskalamamamız gerektiğini, deniz sevdanız varsa, denizle ilgili bir değeriniz, talebiniz, bununla alakalı bir bütçeniz varsa bunu geciktirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani denizi sevmeniz için tekne almak zorunda değilsiniz. Sahilde kayalıklardan denizi seyrederek de denizi sevebiliyorsunuz. Ama sadece sevmek de değil, buradan bir ifade olsun. Yani buradaki tüm insanlara da denize karşı duyulan tutumu da değiştirebilecek bir değer olsun diye söylemek istiyorum. Denizi seviyoruz ama maalesef denize saygı duymuyoruz. Yani teknelerimizin atıklarından tutup da denize olan, maviye olan bütün değerlerimizi lütfen ve lütfen tekrar gözden geçirelim. Denize asla ve kesinlikle bir atık atmayalım. İçtiğimiz sigarayı bile yani denize atmayı normal bir şey algılayan kafadan ne olur kurtaralım. Çünkü sevmek başka bir şey, saygı duymak başka bir şey. İkisini aynı anda becerirsek bence bu Atatürk'ün bize hediye ettiği kabotaj, biliyorsunuz 1 Temmuz kabotaj bayramı ile birlikte o değerleri de maksimize etmiş oluruz diye düşünüyorum. Ne güzel söylediniz. Son bir soru sorayım. İzleyicilerin en azından kafasındaki bir takım soru işaretlerini de gidermek için. Siz bu sürece uçtan uca şahitlik ettiniz. Evet. Yunanistan'dan tekne alınmaz. Bu birinci soru. İkinci soru. Çok bürokrasisi var.
mümkün değil, bu işin içinden çıkılmaz. Evet. Şimdi şöyle hep vardı. Ben çok duydum. Zaten Yunanistan'dan tekne almayla ilgili. Bir, charter tekneleri hurdadır. Oranın hurdası çıkmış tekneleri Türkiye'ye satıyorlar. O yüzden ucuz. Bir kere bu son derece. Hurdası da vardır. O ayrı konu ama bunu bir genellemeye bağlamak yanlış. Birincisi o. Yunanistan'dan tekne alınır mı? Evet alınır. Hırvatistan'dan alınır mı? Evet alınır. Ama benim yaptığım gibi ben Nina Yatçılık'ta Cem'e inandım, güvendim. Dedim Cem oradaki tekne, yani orada bir sürü tekne vardı. Biz bunu beğendik. Neden? Diğerleri de vardı ama biz daha uzun soluklu kullanabileceğimiz bir. Hani de araba alırken dersin ya, temiz araba. Yani temiz tekne olduktan sonra birincisi sıkıntı yok. Bu yanlış bir bilgi. Yunanistan'dan tekne alınmaz. Hayır, alınır. İkincisi de güvendiğiniz, saygı duyduğunuz, değer verdiğiniz bir nokta, bir firma varsa onun her şeyini, bürokrasisini, bütün etkisini o adamlar yapıyor. Yani ben bir sürü bürokratik engel olduğunu biliyordum ama sen onların hepsini öyle güzel açtın ki ben hiçbir bürokrasiyle uğraşmadım. Ben bir bürokrasi görmedim yani. Bana imza atılacak şeyler vardı. Baktım, inceledim. Bir sorun görmedim. Onları imzaladık. Efendim, Amerikan bayraklı zaten teknemiz. Buradaki bürokratik engeller çok fazla bir şey, sıkıntı yoktu. Türkiye tarafında hiç öyle Türkiye tarafı kolay. yani uğraşmadık. Haliyle bence orada çok yanlış bilinen doğrular onlar. Doğru bildiğini zannediyorlar o tip yanlışları. Yunanistan'dan tekne, Hırvatistan'dan tekne çok rahatlıkla, gönül rahatlıkla alınabilir. Yeter ki satan yeri bilin. Öyle olduktan sonra Türkiye'den de alınmaz ki. Siz ilk defa 25 Kasım'da gördünüz tekneyi. Tabii ben Bu şu demek değil. Lütfen yanlış anlaşılma olmasın. Tekneyi görmeden uzaktan alın. Hayır. Tekneyi gelip mümkünse Görün. vizeniz varsa lütfen Evet. gelin, görün, kendiniz inceleyin. Kendi içinize sinsin. Ondan sonra bürokratik kısmı, satın alma danışmanlığını biz yürütürüz. Ama mümkün mertebe tekneyi görmenizde fayda var. Bülent Bey neden göremedi? Kendisi İşlerim yoğundu, çıkamadım. İş yoğunluğundan Evet. dolayı gelemedi. Ve buradaki baktığım teknelerde de yani inanın öncelikle ben Türkiye'den tekne alayım derdindeydim. Ama dediğim gibi çok yani bu tekne çok ayrı bir pazar haline gelmiş ve insanlar da ne satarsanız satın, sadece tekne, araba o değil. Ya bir kere önce vicdan olacak. Yani o kadar çok vicdansız insanlarla karşı karşıya geldim ki bu tekne alma satma şeyiyle konusunda. Bakıyorsun insanlarda değişik değişik yalan yanlış bilgiler var. Haliyle ben o sevdadan zaten vazgeçmiştim yani. Ondan sonra işte dediğim gibi yani Coşkun Hoca, ya yine buradan selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Çok donanımlı bir tekne alıcısı olduğunu görünce ben de aynı donanımda biri olaraktan gittiği yolun doğru yol olduğunu görüp Cem'le, Nina Yatçılık'la tanıştım. Hatta buradan şunu da daha yeni öğrenmiştim. Nina aynı zamanda Cem'in yeğeninin adı. Buradan da o küçük Nina'ya, değil mi? Sevgilerimizi gönderelim mi? Gönderelim. Evet, bunu da duyduğumda çok mutlu Gönderelim. olmuştum yani. Gönderelim. Çok güzel bir şey. Siz bizim hikayemizi de dinlemiştiniz tabii. Evet, evet. Onu başka zaman anlatırız. Bu yola nasıl çıktık. Çok güzel bir hikaye, evet. O sonra bize kalsın. İlerleyen zamanlarda anlatırız. O hikayede. Ama bilmeli insanlar, bence onu anlat yani. Çok keyifli bir hikaye o. Keyifli, acıyanları da var o hikayenin. Zaten onu keyifli yapan da o. Yani o acıların hepsi bir şekilde bertaraf olup bir noktaya geliniliyor. Ve onu keyifli yapan, dinletisini bu kadar güzel yapan da o. Yani acı tek başına çok acı ama biz onu acı biberi çorbanın içine koyduğumuzda o çorbaya lezzet veriyor. Yani her şey tek başına tüketildiğinde zarar verebilir. Çorbaya koyduğun acı bile sana tatlı geliyor. O yüzden tek başına acıyı kimseye Allah çektirmesin. Ama onu verse de onu aşabilecek kudreti ve sabrı inşallah göstersin. Size de demiştim o gün ofiste de o hikayeyi anlatırken. Evet. Tekneyle alakası bir konu ama hayatımın en kötü günü demeyin. O gün hayatınızın en kötü günü olduğunu düşünürsünüz ama o aslında sizin hayatınızın en güzel günlerinin başlangıcı olabilir. Bunu sakın unutmayın. Buna çok değer veriyorum ben. Ben bunu tecrübe etmiş birisi olarak bunu söylüyorum. Velhasıl kelam tekrardan teşekkür ederiz Bülent abi. Bize inandın, teşekkür güvendin. ederim. Biz de seni mahcup etmeden Evet, siz de sağ mahcup salim etmediniz. teknemizi getirdik. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Sağ olun. İyi ki inanmışız. Darısı diğer deniz sevdalılarına diyelim. İnşallah, inşallah. Herkesin gönlünde yatan aslanı Allah onlara nasip etsin inşallah diyelim. Buradan Amin. Öyle sonlandıralım videomuzu. Sevgili deniz dostları, Nina Yatçılık olarak bugün bir tekneyi daha teslim etmenin mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz.
Sizleri teknemizin görüntüsüyle, Tuzla Viaport'un güzel görüntüsüyle baş başa bırakalım. Bir sonraki havuzluk sohbetlerinde görüşmek üzere. Biz daha çok tekne getiriyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.